Selamlar selamlar, herkese merhabalar. Ben Enes Gemci efendim. Nasılsınız? Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Keyifleriniz, moralleriniz yerindedir. Arkadaşlar bugün kısa ve öz bir anlatımla sizlere Adobe Premiere Pro'da nasıl yuvarlak ve kare facecam yapılır onu anlatacağım. Pratik, basit kolay bir yöntem. Evet, şimdi Adobe Premiere Pro'ya giriş yaptık. Ben burada kısa bir videolarımı hazırlamıştım. Şimdi dostlarım, herhangi bir efekt eklemeden videomuzu seçiyoruz. Yapmak istediğimiz videoyu buraya attık, seçtik. Ne yapıyoruz? Efekt kontrole geldik. Efekt kontrole geldikten sonra ne yapıyoruz dostlarım? Şimdi buradan öncelikle opacity, gördüğünüz gibi opacity kısmından yuvarlak şekli, elips şeklini seçiyoruz. Seçtik. Gördüğünüz gibi böyle bir yuvarlak bir facecam halini aldı. Ancak bunu tabii ki böyle bırakmayacağız. Yanlarından böyle genişletebilirsiniz yukarı, aşağı olarak ayarlama yapabilirsiniz. Yuvarlak facecam'imizi böyle hazırlayabiliyoruz dostlarım. Tabii ki bunu böyle bırakmayacağız. Aynı zamanda buradan Max Expansion kısmından dilerseniz ayarlama yapabilirsiniz. Buradan da düzeltmeler yapabiliyorsunuz. Daha genişletmek için, görüntüyü biraz daha kendi göz zevkinize göre ayarlamak için ve scale kısmından da dilerseniz tabii ki ne yapacaksınız? Küçültüp büyütebiliyoruz. Buradan videonuzun koymak istediğiniz kısmına sürükleyerek, dilerseniz biraz daha küçültelim. Şöyle, hatta şöyle 30 iyi gibidir. Çok mu küçük oldu? 35 yapalım. Mesela videomu şöyle sağ üstüne koyayım, bakayım nasıl oldu. Bence hiç fena değil. Şöyle videomu büyüteyim. Evet, gördüğünüz gibi gayet hoş görünüyor. Yuvarlak facecam nasıl yapılır diye aklına takılan dostlarımız olabiliyor. Gayet pratik, yapması gayet kolay bir yöntem. Bu şekilde yapabiliyoruz dostlarım. Videonuza tekrar ediyorum. Herhangi bir efekt eklemeden basıyorsunuz. Efekt kontrol kısmından opacity, elips, yuvarlak maskeyi seçiyoruz. Yuvarlak facecam yapmak için. Buradan görüntü ayarlamalarımızı yapıp ve Max Expansion kısmından biraz daha görüntüyü uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorsunuz. Oradan ayarlamalarınızı yapıyorsunuz. Scale kısmından büyüklük, küçüklük olarak ayarlayabiliyoruz. Şimdi gelelim kare facecam nasıl yapılır? Bu çok daha kolay bir yöntem ama yine de bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Onlar için hemen yine kısa ve öz bir anlatım yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, kare facecam yapmak için ne yapacağız? Bu da gayet pratik, kolay bir yöntem. Buradan efekt kısmına geliyoruz. Buraya ben crop yazıyorum. Crop yazdım ve crop'u yapmak istediğim, hazırlamak istediğim videomun üzerine ne yaptım? Sürükledim. Gördüğünüz gibi üzerine bir efekt eklendi. Burada da görebiliyorsunuz. Videomuzu tekrardan seçiyoruz. Efekt kontrol kısmına geldik. Efekt kontrol kısmından gayet pratik bir şekilde buradan 10 yazalım. Bir de buraya, pardon, şuraya 10 yazalım. Hatta biraz büyük bile oldu. Biraz daha küçültebiliriz. Pardon. Şöyle right kısmına, evet, sağdan ve soldan yaptık. Hatta üstte de çok boşluk kalmasını istemiyorum. Şöyle 15'te oraya yazayım. Ve gayet gördüğünüz gibi pratik bir şekilde dikdörtgen görünen görüntümüzü kare facecam haline getirdik. Buradan scale kısmından 30 yazalım. 30 çok küçük oldu ya. Şöyle 40 yazalım. Ve mesela bunu da sağ alt kısma şöyle ekleyeyim. Ve şöyle izlediğimizde gördüğünüz gibi kare facecam'imiz hazır. Dikdörtgen görüntümüzün yanlarından ve üstlerinden dilerseniz kırpabilirsiniz. Dilerseniz aşağıdan da kırpabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gayet hoş görünüyor. Dilerseniz montaj esnasında görüntünüze hem yuvarlak için hem kare görüntünüz için dilerseniz üzerine facecam çerçeve ekleyebilirsiniz dostlarım. Tercih size kalmış. Ne yaptık? Efekt kontrol kısmından öncelikle kare facecam yapmak için crop efektini görüntüye sürükledik, attık. Daha sonrasında buraya görüntüyü kırpabileceğimiz bir ayar ekleniyor. Crop ayarı ekleniyor. Buradan left, top, right, bottom kısmından dilerseniz dilediğiniz gibi ayarlama yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, gayet gördüğünüz gibi
kolay, pratik bir yöntemdi. Umarım işinize yaramıştır. Umarım yararlı, faydalı olabilmişimdir. Videomuzu bitirmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana en güzel desteğinizi verebilirsiniz. Beni de çok mutlu edersiniz dostlarım. Farklı bilgi içerikli videolarda, farklı konsepte videolarda ve farklı güzel, eğlenceli videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın.